Tarih, bazen devasa savaş meydanlarında değil, avuç içine sığan bir kil parçasında saklıdır. Yıl 1906. Anadolu'nun kalbinde, Boğazköy'de, toprağın altından çıkarılan kil tabletler binlerce yıllık sessizliği bozdu. O güne kadar sadece Tevrat'ın silik satırlarında adı geçen, varlığı bile tartışmalı, hayalet bir kavim birdenbire ete kemiğe büründü. Bu ses, Mısır'ın altın firavunlarına "kardeşim" diye hitap edebilen bir gücün sesiydi. Babil'in efsanevi surlarını yerle bir eden, dönemin iki süper gücünü Kadeş'te karşı karşıya getiren ve tarihin akışını değiştiren bir iradenin yankısıydı. Karşımızda barbar bir topluluk değil, korkuları, hırsları, duaları ve bugün bile şaşırtıcı derecede modern gelen yasalarıyla nefes alan karmaşık bir medeniyet duruyordu. 1915 yılında Çek dil bilimci Bedřich Hrozný, o kil tabletlerden birine eğilip "Nu ninda an ezzateni, vatarma ekuteni" cümlesini çözdüğünde sadece bir dili deşifre etmemiş, bir medeniyetin kalp atışını duymuştu. "Şimdi ekmeği yiyeceksiniz, suyu da içeceksiniz." Bu cümlenin değeri söylediğinden çok nasıl söylendiğindeydi. Hrozný, kelimelerin izini sürerek Hititçenin Hint-Avrupa dil ailesine ait olduğunu gösterdi. Böylece Hititler, kayıp bir ad olmaktan çıkıp kökeni izlenebilir bir topluma dönüştü. O an, Anadolu'nun Tunç Çağı karanlığında yeni bir kapı açıldı. Hititlerin kim olduğu sorusu artık efsanelerle değil, kendi dillerinin kanıtlarıyla sorulacaktı. Peki bu kadar büyük bir düzen nasıl oldu da bir gün sessizliğe gömüldü? Bu gizemli halkın Hititlerin tarih sahnesine çıkışı büyük bir olasılıkla Anadolu'nun yerlisi olmadıkları görüşüyle başlar. Milattan önce 3. bin yılın sonlarında muhtemelen Kafkasların Sart geçitlerinden veya Balkanlar üzerinden Anadolu'ya ulaşan bu topluluk kendilerini Neşa kentinin adıyla Nesililer olarak tanımlıyordu. Ancak Anadolu'nun kalbine geldiklerinde yerleşik ve köklü Hatti kültürünü kılıçla yıkmak yerine şaşırtıcı, hatta dahice bir strateji izlediler. Fethettikleri toprakların ilahlarını benimsediler. Onları onurlandırdılar ve yerel sanatı kendi siyasi ruhlarıyla bütünleştirdiler. Bu, tarihin gördüğü en başarılı kültürel sentez örneklerinden biriydi. Yönetici elit, kendi dillerini korurken, yaşadıkları coğrafyaya saygı göstererek buraya Hatti ülkesi demeye devam etti. Ancak bu kültürel birikimin merkezi bir devlete dönüşmesi için dışarıdan gelen bir kıvılcım gerekiyordu. Bu büyük devletin temelleri, Asurlu tüccarların kurduğu ticaret ağlarının, kervanların ritmik çan sesleriyle atıldı. Milattan önce 20. ve 19. yüzyıllarda Anadolu'yu bir ağ gibi saran bu ticaret yolları, kalay ve lüks kumaşın yanı sıra bölgeye çok daha kıymetli bir şeyi, yazıyı taşıdı. Tüccarların kil tabletlere kaydettiği ticari sözleşmeler sayesinde kayıt tutmayla tanışan yerel Anadolu krallıkları, bu sistemi görerek merkezi devletleşme yolundaki ilk bilinçli adımlarını attılar. Her imparatorluğun doğuşunda sancılı bir kırılma anı, bir dönüm noktası vardır. Hititler için bu kader anı, geleceğin başkenti olacak Hattuşa ile olan hesaplaşmaydı. Milattan önce 18. yüzyılda Kral Anitta, rakip şehri fethettiğinde öfkesi o kadar büyüktü ki, şehri yerle bir edip üzerine sembolik olarak yaban otu ektirdi ve tarihe geçen o korkunç laneti savurdu. "Benden sonra her kim kral olur ve Hattuşa'yı yeniden iskan ederse, gökyüzünün fırtına tanrısının laneti üzerine olsun." Ancak siyasi gereklilikler, tanrısal korkulardan daha ağır bastı. Sadece bir asır sonra, yine aynı soydan gelen bir başka kral, bu laneti akılcı bir hamleyle geçersiz kıldı ve şehri küllerinden yeniden kurarak kendine Hattuşili, yani Hattuşalı adını verdi. İmparatorluk, kurucusunun bizzat lanetlediği o küller üzerinden yeniden yükselmişti. Bugün Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa, sıradan bir şehir değildi. Sarp kayalıklar ve derin vadiler üzerine adeta imkansızı zorlayarak inşa edilmiş bir kartal yuvasıydı. Şehri kuşatan 6 kilometrelik devasa surlar, kiklopik denilen tonlarca ağırlıktaki taş blokların harçsız örülmesiyle yükseliyordu. Şehrin sadece görünen yüzü değil, görünmeyen yüzü de bir o kadar etkileyiciydi. Surların altından geçen 70 metrelik Yerkapı Tüneli, sadece askeri bir çıkış noktası değil, aynı zamanda yeraltı dünyasına yapılan ritüelistik bir yolculuğun da simgesiydi.
Arkeolojik veriler, Hattuşa'daki büyük tapınak komplekslerinde yüzlerce ambar odasıyla temsil edilen devasa bir erzak depolama altyapısı bulunduğunu, ayrıca Hitit ritüellerinde yeraltı tanrılarına yönelik çukur ritüellerinin hem metinlerde hem de bazı arkeolojik örneklerde izlenebildiğini gösteriyor. Bu gizli bölmeler, Hititlerin hem savunmaya hem de inanç dünyalarının gizemine ne kadar önem verdiklerinin bir kanıtıdır. Bu taş blokların arasında Hitit sanatının gücü de gizliydi. Mezopotamya'nın ince işçiliğinden ziyade Anadolu'nun sert doğasını yansıtan anıtsal bir üslup hakimdi. Şehir kapılarını bekleyen devasa aslanlar ve sfenksler, şehre girenleri hem koruyor hem de korkutuyordu. Kraliyet arşivlerinde ise devletin hafızasını oluşturan 30 binden fazla kil tablet, ahşap raflarda özenle saklanıyordu. Bu kütüphaneler, Hititlerin sadece savaşçı değil, aynı zamanda nedenli titiz birer arşivci olduklarının kanıtıydı. Ancak sistemin tepesinde işler her zaman düzen içinde ilerlemedi. Hitit sarayı, taht kavgalarının ve ihanetin gölgesindeydi. İmparatorluğun mimarı 1. Hattuşili, en büyük darbeyi düşmanından değil, tahta göz diken kızı ve yeğeninden yedi. Vasiyetnamesinde, "Koynumda bir yılan beslemişim," diyerek yaşadığı derin hayal kırıklığını belgeledi. Ancak bu ihanet, tek bir ailenin trajedisi değildi. Hitit sarayı, verasetin belirsizleştiği her dönemde aynı uçuruma yaklaşıyordu. İç hesaplaşma. Tahtın sahibi değiştiğinde sadece bir kral değişmiyordu. Ordunun sadakati, soyluların dengesi, şehirlerin bağlılığı yeniden sınanıyordu. Ve bu sınav çoğu zaman dışarıda değil, içeride veriliyordu. İşte tam bu noktada Hititlerin asıl zekası ortaya çıktı. Krizi yalnız kılıçla değil, kural ve kayıtla yönetmeye çalıştılar. Çünkü onların dünyasında düzen, sözle değil, tabletlerle ayakta tutulurdu. Hattuşili'den sonra gelen dönem, kralların katledildiği ve katillerin tahta geçtiği bir karanlık çağa dönüştü. Bu kaosu sonlandıran isimse Kral Telipinu oldu. Akan kanı durdurmak için yayınladığı Telipinu Fermanı, veraset sistemini kesin kurallara bağlayan erken dönem bir yasal reform niteliğindeydi. Kralın yetkileri, Pankus adı verilen Soylular Meclisi tarafından sınırlandırıldı ve yargı denetimi getirildi. Bu hamle, keyfi idareyi sonlandırıp kurumsal bir meşruiyet zemini yaratmayı amaçlayan, tarihin en erken hukuk devleti denemelerinden biriydi. Sarayların ve tapınakların o uzun gölgesinde sıradan Hitit halkı bu zorlu coğrafyada hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Hitit demek aslında ekmek demekti. Tabletlerde bugün bile şaşırtıcı gelen bir çeşitlilikte ballı, yağlı, peynirli ve susamlı olmak üzere 180'den fazla farklı ekmek çeşidinden bahsedilir. Bu çeşitlilik Hitit mutfağının ve tarım kültürünün nedenli gelişmiş olduğunun göstergesidir. Ve tabii ki bira. Hitit dünyasında çok yaygın tüketilen, besleyici değeri yüksek bir içecekti. Ancak bu bildiğimiz berrak bira değildi. Koyu kıvamlı, tortulu ve besleyici bir çorbayı andırıyordu. Bu yüzden geniş kaplardan, ucunda süzgeç bulunan uzun kamış pipetlerle içilirdi. Kutsal törenlerden günlük sofralara kadar her yerde neşenin ve bereketin simgesiydi. Sıradan bir Hititli, taş temelli, kerpiç duvarlı, düz damlı mütevazı evlerde yaşardı. Bu evlerin alt katı genellikle ahır veya depo olarak kullanılır, üst katı ise yaşam alanı olurdu. Böylece kışın hayvanların vücut ısısı evi ısıtır, enerji verimli kullanılırdı. Peki Hititliler kime, neye inanıyorlardı? Hititler, inanç dünyalarını da tıpkı devlet işleri gibi titizlikle yönettiler. Fethedilen her şehrin tanrısını dışlamak yerine kendi inanç dünyalarına katarak tabletlerinde Hatti ülkesinin 1000 tanrısından söz ettiler. Bu inancın taşa kazınmış en büyüleyici kanıtı, başkentin yanı başındaki Yazılıkaya açık hava tapınağında gizlidir. Doğal kayalara oyulmuş 60'ın üzerinde tanrı ve tanrıça, hiyerarşik bir düzen içinde sessiz ve vakur bir geçit törenindedir. Bu kaya kabartmaları, Hitit kozmosunun taştan bir haritasıdır. Onların dünyasında büyü ve ritüel, hayatın tam merkezindeydi. Bir hastalık veya felaket,
tanrıların öfkesinin işaretiydi ve bu kirlilik büyüsel ritüellerle temizlenmeliydi. Bir tablet, veba zamanlarında süslenmiş bir koçun, halkın tüm günahlarını sembolik olarak üzerine alması için hazırlanıp, düşman ülkesine gönderildiğini anlatır. Ancak Hititler, kaosu önlemek için sadece büyüye sığınmadılar. Devletin temeline hukuku ve adaleti yerleştirdiler. Babil'in sert, göze göz, dişe diş yasalarının aksine, Hitit hukuku şaşırtıcı derecede onarıcı ve tazminat ilkesine dayalıydı. Amaç, suçlunun bedenini yok etmek değil, mağdurun zararını telafi ederek toplumsal barışı sağlamaktı. Bir hür kişinin gözünü kör etmenin cezası, kör edilmek değil, gümüş ödemekti. Toplumun en ayırt edici özelliği ise kadının statüsüydü. Kadınlar, Hitit dünyasında yalnızca evi çekip çeviren, tamamen geri planda kalan figürler değildi. Hitit kanunları ve günümüze ulaşan çivi yazılı belgeler, kadınların evlilik, boşanma ve çeyiz gibi konularda hukuki bir statüye sahip olduğunu, bazı durumlarda mal varlığı ile ilgili haklarının tanındığını ve anlaşmazlıklarda başvuru yollarının bulunduğunu gösterir. Bu güçlü duruş, toplumun zirvesinde sarayda çok daha belirgindi. Hitit kraliçesi, Tavananna unvanıyla devlet yönetiminde kralın neredeyse ortağıydı. Kral sefere gittiğinde ülkeyi yönetir, kendi mührünü kullanır ve bağımsız bir otoriteyi temsil ederdi. Bunun en çarpıcı örneği Kraliçe Puduhepa'dır. Puduhepa, dönemin süper gücü Mısır'ın firavunu II. Ramses ve eşi Nefertari ile doğrudan mektuplaşmış, Kadeş Barış Anlaşması'na kendi mührünü basarak diplomatik arenada "ben de varım" demiştir. Bu, o çağ için devrim niteliğinde bir anlayıştı. İçeride düzeni sağlayan Hititler, M.Ö. 13. yüzyılda dönemin diğer süper gücü Mısır ile kaçınılmaz bir hesaplaşma için yüz yüze geldi. M.Ö. 1274 yılında Asi Nehri kıyısında gerçekleşen Kadeş Savaşı, Hititlerin ağır savaş arabalarının Mısır birliklerini pusuya düşürmesiyle başladı. Savaş alanında binlerce araba, toz ve kan birbirine karıştı. Ancak Firavun II. Ramses'in direnci ve destek birliklerinin gelişi, çatışmayı mutlak bir zaferden ziyade taktiksel bir dengeye, bir tür askeri kilitlenme noktasına taşıdı. İlginç olan şudur ki, Mısır Firavunu II. Ramses, ülkesine döndüğünde tapınak duvarlarına büyük bir zafer kazandığını, düşmanı tek başına yendiğini yazdırsa da, bu, tarihin ilk ve en büyük siyasi propagandalarından biriydi. Hitit belgeleri ve ardından gelen diplomatik metinler, bunun mutlak bir zaferden çok sonuçsuz kalan bir güç dengesi olduğunu gösterir. Bu yenişememe durumu, silahların susup diplomasinin konuşmasına kapı araladı. Savaşın ardından imzalanan Kadeş Antlaşması, tarafların birbirine saldırmama ve karşılıklı yardım sözü verdiği, gümüş bir tablete kazınan ebedi bir metindi. Günümüze ulaşan en eski ve kapsamlı barış metinlerinden biri olan bu belge, sadece bir ateşkes değil, iki süper gücün birbirini denk kabul ettiği işlevsel bir ittifak olarak tarihe geçti. Milattan önce 1200'lerin sonuna gelindiğinde, Doğu Akdeniz ve Mezopotamya'yı sarsan büyük kriz dalgası, Hitit dünyasını da içine çekti. Kuraklık ve kıtlık, siyasal gerilimler ve yer değiştiren toplulukların baskısıyla birleşince, o görkemli düzen kendi ağırlığını taşımakta zorlandı. Bu, bir gecede yaşanan bir yıkım değil, yıllara yayılan, katman katman ilerleyen bir çözülmeydi. Hattuşa'nın surları hala ayaktaydı ama şehir boşalıyordu. Saray çevresi çoktan çekilmiş, geriye imparatorluğun sessizliği kalmıştı. İmparatorluk dağılsa da Hititler tamamen silinmedi. Güneydoğuya çekilerek kültürlerini, sanatlarını ve isimlerini geç Hitit krallıklarında yaşatmaya devam ettiler. Bugün Çorum Boğazköy'deki o sessiz taşlara, rüzgarın ıslık çaldığı o boş tapınaklara baktığımızda sadece bir harabe görmüyoruz. Zorlukların içinden bir hukuk sistemi, savaşın ortasından bir barış antlaşması ve kıtlığın kıyısından bir medeniyet yaratmaya çalışan, kadına, adalete ve inanca kendine has bir pencereden bakan bir halkın ölümsüz öyküsünü görüyoruz. Onların mirası, taş duvarların ötesinde, insanlığın ortak hafızasında yankılanmaya devam ediyor.